Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Allah inşallah hepimizi en güzel günlere, en güzel hizmetlere eriştirsin. İnsan ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, üniversite sonrası, hayat üniversitesi, her gün, her an, her şekilde bir eğitimden geçiyor. İnsan kendini değerli hissetmek, başkaları nezdinde de değerli kılmak için bu dünyada bir şekilde bir gayret, bir uğraş içerisinde. İnsanoğlu doğduğu gün itibariyle çok kıymetlidir. Kendi değerinizi en çok siz bilmelisiniz. Değerinizi en çok size hissettiren kimlerse onlarla beraber olmalıyız. Çünkü eder dediğiniz şey değer dediğiniz şey eder. Bir şekilde birbirleriyle hemhal. Fakat bunu cümleyi nereden kurduğunuzla alakalı. Biz ederi düşünüyoruz, değeri düşünmüyoruz. Kaç para? Ne demek kaç para ya? Bir değeri siz hangi ederle kıyaslayabilirsiniz? Yani çok değerli bir insanı kaç paraya satın alabilirsiniz? Ya da almış olsanız dahi sizin elinizde kıymetli mi değil mi? Bunu sorarlar insana. Bunu da sizin ne kadar çok hürmet ettiğiniz, ne kadar çok hizmet ettiğinizi, ne kadar çok kıymetini bildiğinizi söylemenize değil, biz karşıdan bakarak sizde, tebessümünüzde, sözlerinizde ne kadar kıymetli olup olmadığını görürüz. Biz hayatın her aşamasında hem kıymeti hem değeri bilmeliyiz, hem de ederlerle meşgul olmak durumundayız. Çünkü biz dünya hayatında yaşıyoruz. Kimin ne kadar kıymetli, kimin ne kadar kıymetsiz olduğunu en iyi Allah bilir. Orası bir gerçek. Ama biz gayret eder, insanca yaşamaya ve başkalarının haklarını da en güzel şekilde vermeye gayret edersek o zaman kıymetimiz çok daha başka olur. Hem hak katında, yaradan katında, hem halk yani yaratılmışlar katında çok başka güzel olur. Tabi hayatın içinde aşamalar vardır. Ekim dönemleri vardır. Eğer ekim zamanı ekimi yapmazsanız, yani ilkokul zamanı ilkokulda okumaz, ortaöğretim döneminde ilkokul okumaya kalkarsanız ya da üniversiteyi 50'li yaşlardan sonra okursanız tabii tecrübenin üzerine fayda olur ama geçen zaman 50 yıllık zamanı kapatacak bir şey bulamazsınız. 50 yıllık zamanı kapatacak bir şey bulamamak demek hayatı birçok anlamda ıskalamak demektir. Peki efendim, üniversite okumayan, yüksek tahsil yapmayan insanların hayatı algılamaları daha mı az olur? Hayır. Fakat okumak güzel bir şeydir. Anlamak güzel bir şeydir. Fark etmek güzel bir şeydir. Farkında olmak çok başka güzel bir şeydir. Gelişim için, değişim için okumak şarttır. Hayatı okumak da çok önemlidir. Sadece kitap okumak, üniversite okumak ya da yüksek tahsil, yüksek lisans, doktora yapmış olmak değil. Siz bütün hayatınızı eğitim modellerini harcar ve insanlarla meşgul olmaz. İnsanların doğum gününde, ölüm gününde, açılış gününde, zor gününde, terfi gününde, tenzil-i rütbe gününde eğer yanında olamadıysanız sizin gelecek planlamanızda gerçekten sıkıntılar vardır. Hayata okumaya gelmedik sadece. Hayata okumaya, anlamaya, paylaşmaya ve kulların rızasını da almaya geldik hep beraber. Allah razı olduğu kullardan eylesin hepimizin. Çünkü hepsi insanlık adına çok önemli. Allah Teala bizi buraya imtihana gönderdi. İnsanca yaşayıp kendisine hakiki kul olmamızı istiyor. Ve biz şunu bilmeliyiz. Çok ama çok verimli, hayatı güzel değerlendiren, çalışan, hayatı anlamlı kılanlar ancak doyuma ulaşır. Bu duygu, düşüncelerle hayatı yakalayanlar bambaşka duygularla hayatı yaşarlar ve yaşatırlar. Onun için değerinizi bilmeyen insanların yanında bir dakika daha durmayın. Sizi değersiz kılan insanları hayatınızda tutmayın. Bakın, bu olumsuz kelimeleri kullanmayı sevmem. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz herkese hitap ederdi. Ama istişareyi canı gibi çağır, gâr yüzin,
peygamberin çağır yari güzin, o 4 tane gözdesi olan sahabenin öncüleri, önderleri Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman ile birçok şeyi hususi olarak istişare eder, onlarla değerlendirdi. Onların kararlarına önem verirdi. Peki biz ne yapıyoruz? Önümüze gelene her şeyi anlatıyoruz. Anlatmayacağız efendim. Önümüze gelen herkese her şeyi yapacağımızı anlatırsak hem değersizleşiriz hem de onlar bizim değerimizi düşünmek için kendi hasis duyguları, hassas duyguları, kendi hasut duyguları yani haset duyguları ne kadar ilmi fazla olursa olsun, ne kadar çok görmüş olursa olsun, inanın hiç ummadığınız insan öyle kıskanç ifadeler kullanıyor. Öyle kıskanç ifadelerle sonraki yıllarda ağzından salyalara dökülüyor ki affedersiniz. Bu insan bunu yapmazdı. Bu duyguyu kim yaşattı diye sorarsanız inanın siz yaşatmışsınızdır. Ne çocuğunuzu övün, ne kocanızı övün, ne eşinizi, kadınınızı övün. Övmeyin arkadaşım. Övmeyin. Başkalarının haset duygularını kabartacak hareket ve eylemlerden uzak durun. Biz kendi hayatımızda arkadaşlarımızın çok sevineceğini düşündüğümüz şeyleri onlarla paylaştığımızda aramız bozulur gibi olduğunda başkalarına bu paylaştığımız duyguları hangi duygu, hangi düşüncelerle, hangi cümlelerle sarf ettiklerini gördük hayatımızda maalesef. Çok üzüldük. Kocaman adam, çok kıymetli adam zannettiğimiz insanların ne kadar kıymetsiz hareketler yapabileceğini de görmüş olduk. Lütfen. Hayat herkese bambaşka güler. Hayat herkese bambaşka duygularla bakar ve o kimseleri bu duygularla besler. Ama unutmayın, herkesin kısmeti aynı değildir. Herkesin kaderi de aynı değildir. Herkesin imtihan dönemi bambaşkadır. Fakat aynı yerden tekrar sorular size geliyorsa, aynı sıkıntı, belalar tekrar bize geliyorsa, şunu bilelim, düzelmediğimiz için aynı sorular bir daha gelir. Hayat okulunda ve okul hayatında aynı sorular sınıfı geçemediğimiz sürece tekrar bize gelir. O sınıfı geçmek için aynı hatayı tekraren yapmamamız gerekiyor. Artık bu tarafımızı iyileştirdik ve biz buradan tekrar suali, tekrar soruyu, tekrar imtihanı beklemiyoruz duygu düşünceleriyle hareket edip yol almalıyız. Ya ne yaparsam yapayım bela benden eksik olmuyor. Hep belayı getirenleri suçluyorsun. Niye kendi kendine sormuyorsun? Niye bu bana geliyor diye? Hı? Yani hangi konumda olursak olalım, hangi görevde olursak olalım, hangi pozisyonda olursak olalım, imtihan soruları aynı şekilde gelir. Ta ki biz düzelene kadar. Allah Teala güzel kullarıyla bizleri var eylesin. Kötü gibi gözüken her şeyin aslında bizim hayrımıza çalıştığını, bizim hayrımıza geldiğini ve bizi düzeltmek için önümüze düştüğünü lütfen unutmayalım. Aziz dostlar, bugün hayatı ıskalamamak adına, bugün değerin farkındalığında olmak, yani izzeti nefsimizi korumak, kendi nefsimizi, kendi değerimizi bilerek, kendi aile içerisinde, kendi okul çevremizde, kendi ticari dünyamızda nasıl tüccar gününde ödemesini yapmayan, malını satarken yalan söyleyen, vaat ettiği günün dışında hareketler yapan ve senin arkandan konuştuğunu gördüğünde o esnafla bir daha alışveriş yapmıyorsa, siz de hayatınızda size yalan söyleyen, hayatınızda sizin var olduğunuz yeri küçümseyen ve sizi aşağı doğru çekmek, kendisi yukarı çıkamadığı için sizi aşağı doğru çekmeye çalışan insanlardan siz tüccar gibi nasıl onlar ayıklıyorlarsa yeni tüccara mal vermeye başlıyor, bilgi vermeye başlıyor, paylaşmaya başlıyorsa, siz de hayatınızda sizi daima köstekleyen, sizi durduran, sizi nasihat yerine hakaret eden, sizi bambaşka duygularına götürmesi gerekirken hayatınızda yük alacağım derken hep yük olan tipler var ya, bunlardan uzak duracaksınız. Efendim 20 yıllık arkadaşım olabilir. Buraya kadarmış. Buraya kadarmış. İlkokulu bitirdik. Orta öğretime geçtiğimizde, orta öğretime geçtikten sonra arkadaşlarla görüşmemiz olduk. Hafızlığı bitirdik. Hafız olamayan arkadaşlarla görüşmemiz olduk. Üniversiteye geçtik. Üniversiteyi kazanamayan arkadaşlarla görüşmemiz oldu. Biz görüşmemezlik yapmadık. Onlar görüşmek istemediler.
Çünkü kendilerini aşağıda gördüler. Halbuki yukarı çıkan, bir üst kademeye çıkan insanın imtihanı devam ediyor. Ve imtihan daha da ağırlaşıyor. O seni yukarı çıktı diye aradığı halde sen ona cevap vermiyorsan bu senin aşağıda kompleksindir. Allah Teala yukarı çıktıkça bize eşlik eden, dostluğunu esirgemeyen, sen bunu hak ediyorsun diyen ve yanımızda olan yürekli, güzel insanları bizlerle beraber var eylesin. Yanımızda yoldaşımız, gerçekten kıymetli arkadaşımız yoksa, bizim kadar sevinebilen dostlarımız yoksa, biz bu dünyada müflis tüccar haline döneriz. Ne demek bu müflis tüccar? Aslında birçok şeyini kaybetmiş ama farkında bile olmayan. Allah Teala bu duygu düşünceden ve bu duruma düşmekten hepimizi muhafaza eylesin. Allah rızası için değerinizi bilin, ederinizi de bilin. Kendi kıymetinizi kendiniz bilmezseniz başkalarının size kıymet vereceğini hayal bile etmeyin. Kendiniz çok kıymetlisiniz. Kıymetinizi bilin, kıymetli olduğunuzu bilin ve bunu kendinize hissettirdiğiniz gibi tüm dünyaya hissettirin. Bu maddi olarak değil, manevi olarak da böyledir. Hem maddi hem manevi iki kanaldan da çok yüksek duygu düşünceler içerisinde olacağız ki insanlar da bizim bu maddi manevi yönümüzü bilsin, hissetsin ve bu duygu düşüncelerle bizlerle hemhal olabilsin. Allah Teala insana çalıştığının karşılığının var olduğunu müjdeliyor. Madem ki bize her şeyin karşılığı lütfediliyor, o zaman iyiliği ekmeye devam edelim. İyilik ektikçe nice iyiliğin bizi bulacağını unutmayalım. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.